Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla ekmek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim. Yarım su bardağı su, 1 paket kuru maya ekleyerek karıştıralım. Üzerini kapatarak 5 dakika mayanın kabarmasını bekleyelim. Evet, 5 dakika sonra mayamız kabarmaya başladı. Tekrardan karıştıralım. Biraz un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Toplamda 5-5,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı kalitesine göre değişir. Kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Evet, hamurumu yoğurdum. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Üzerine kapatarak kendi halinde mayalanmaya bırakıyorum. Evet, mayalanan hamuru tezgah üzerine alarak gazını çıkartıyorum. Hamur kesme aparatımla 6 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bezelerin üzerini kapatarak 5 dakika kendi haline dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş bezeleri çok az un ile merdane yardımıyla hafif bir şekilde açıyorum. Fazla un kullanmamaya dikkat edin. En sonunda açtığınız hamuru fazla ununu sirkeleyin. Evet, katlayarak baget ekmek şekli verelim. Katladığımız yerleri de parmak uzunluğumuzla bastıralım. Evet, diğer ekmeklerimizi de aynı şekilde açarak şekil vermeye devam edelim. Evet, ekmeklerimin hepsine şekil verdim. Vaktiniz varsa 5-10 dakika mayalanmaya bırakın. Büyük bir tencereye sıcak su alalım. Kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı yemeklik tuz ekleyelim. Ve ekmeklerimizi sıcak suyun içine atarak üzerine sürekli kaşık yardımıyla su atarak kabarmalarını sağlayalım.
Kabaran ekmeğimizi sudan alalım. Tepsiye dizelim. Diğer ekmekleri de aynı şekilde sıcak su içinde kabartmaya bırakalım. Evet, son ekmeklerimi de tencereden alalım. Dışı çıtır, içi yumuşacık ekmekler oluyor. Sıcak suda haşlamanızı tavsiye ederim. Ekmeklerin üzerine keskin bir bıçak yardımıyla kesikler yapalım. Aralıklı olacak şekilde. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında ekmeklerimizi verelim ve pişirmeyi bırakalım. Evet, üzerleri kızaran ekmekleri fırından alalım. Gördüğünüz gibi şahane piştiler. Vaktiniz varsa üzerine temiz bir sofra bezi örterek 5-6 dakika dinlendirin. Evet, ekmeklerimi keserek içlerini de göstermek istiyorum sizlere. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. İçlerine dilediğiniz malzemeyi kullanarak sandviç hazırlayabilirsiniz. Ben mayonez sürdüm. İnce dilimlediğim sucukları, domates dilimleri, marul dilimleri, soğan dilimleri ve peynir dilimi koyarak servise hazırladım. Köfte ekmek de yapabilirsiniz veya sosisli ekmek de yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde ikramı hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.